Merhaba, merhaba herkese. İyi akşamlar herkese, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza değerli somatik deneyimleme dostları. Sizlerle bugüne kadar pek çok etkinlikte bir araya geldik. Şu an tabii ki bu yayını Zoom'dan yaptığımız için göremiyoruz şu anda kaç kişi olduğunu ama hepinizle zaman zaman bir araya geldik. Ortak noktamız somatik deneyimleme öğretisine duyduğumuz ilgi. Bazılarınızla düzenlediğimiz seminerlerden tanışıyoruz. Bazılarınızla da yakın gelecekte tanışmayı umuyoruz. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam somatik deneyimleme eğitmenimiz Didem Çaylak ile beraber yine bu yaklaşımın kıdemli uluslararası eğitmeni Maggie Kline'a ile bir sohbetimiz olacak. Sevgili çevirmenimiz Halil İbanoğlu bize çeviride destek veriyor olacak. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk, merhabalar herkese. Kısaca hani bu etkinlik dışında da bu ay içerisinde ve önümüzdeki günlerde neler yapıyor olduğumuzdan, sizlerle nerelerde karşılaşacak olduğumuzdan şöyle bir değinecek olursam, 16-17 Nisan'da yine somatik deneyimleme kıdemli eğitmenimiz Sonya Gomez'le doğum öncesi psikobiyolojisi ile kolektif travma seminerimiz olacak. Bir büyük haberimiz daha var Didemciğim. Evet, büyük bir haberimiz. Ben yıllardır bekliyorum. Somatik deneyimleme yaklaşımının kurucusu Dr. Peter Levine ile 26 Nisan akşamında bir webinar düzenliyoruz. Bu webinarı uzun süredir bekliyorduk. Peter Levine'in programında yer açılınca bize de alan açılmış oldu. Çok mutluyuz. Gene Halil çeviride olacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bütün somatik deneyimleme severler adına Didemciğim. Bütün bu bilgilere tabii ki somatikdeneyimleme.com sitemizden detaylılara ulaşabilirsiniz. Bu yayında bir sürprizimiz olacak size. Yayın akışı içerisinde buna da yer veriyor olacağız. Lütfen ekranlarınızdan ayrılmayın diyeceğim. Sürprizi duyurduktan hemen sonra yayını tekrar yenilememiz gerekecek. Yani bir kapatıp açıyor olacağız. Buna dair de şimdiden bilgi vermek istedik. Çünkü arada kaçırırsanız tekrar hemen başına gelmenizi önereceğiz. Şimdi Maggie'yi Maggie'yi tanıtmak üzere sözü Didem'e bırakıyorum. Ve vaktimiz kalırsa sizlerden bir iki soruyu da Maggie'ye yöneltebileceğiz. Şimdi sözü Didem'e bırakıyorum. Teşekkürler İlknur. Evet, merhaba tekrar herkese. Bu akşam Maggie Kline'la beraberiz. Bu sohbette Maggie'yi önce bir tanıtmak istiyorum size. Kendisi aile terapisti, okul psikoloğu, uzun yıllardır da somatik deneyimleme kıdemli eğitmeni. 2 kitabı Türkçe'ye çevrildi bugüne kadar. Peter Levine'le beraber yazdığı Bir Çocuğun Gözünden Travma, Ey Travma Bizden Uzak Dur. Çocuklarla çalışanlar için güzel başucu kitapları. Maggie'nin çocuk ve ergenlerle çalışmaya yönelik geliştirdiği bir eğitimi de var. Playshop adı altında. Bağlanma ilkelerini de gözeterek oyun ve egzersizler yoluyla travma odaklı regülasyona dair sorunları çözmeye ve çocuk ve ergenlerin esnek dayanıklarını arttırmaya yönelik bir yaklaşım. Gerçekten de çok heyecanlı, çok zevkli bir eğitim. Çünkü Maggie'yi de birazdan tanıyacaksınız. Enerjisi çok çok yüksek. Çok farklı bir eğitmen. Sizler de tanıyacaksınız. Hatta geçen yıl Nisan ayında Maggie ile 2 seminer de yaptık. Ebeveyn ve öğretmenlere yönelik bir seminerle, klinisyenlere yönelik bir seminer. Daha sonrasında Playshop eğitimini gerçekleştirdik Ekim ayında. 100'den fazla klinisyen terapist katıldı aranızdan ve daha da talepler oluyordu. O yüzden bu yıl yeniliyoruz ve buna dair de bir şeyler öğreneceğiz birazdan Maggie'den. Bu eğitimde şimdiden kayıt olmak mümkün olduğunu web sitemizden ulaşabileceğinizi haber veriyorum.
Evet, bu eğitimin kayıtları şimdiden açıldı ve özel erken kayıt indirimi de 30 Nisan'a kadar devam ediyor Didemciğim. Onu da hatırlatmış olalım. Güzel. Teşekkürler. Maggie'nin son kitabı Okullarımızı Travmaya Karşı Korumak için Beyin Geliştiren Stratejiler ve İngilizceden sonra ilk olarak Türkçe'ye çevrildi. Nobel Yayınları tarafından Mayıs ayında raflarda olacak. Ancak bize önden gönderdiler size gösterebilmemiz için. Somatik Deneyimleme Türkiye ekibinin de çeviri konusunda desteği oldu. Bunu da haber vermek istiyorum. And Maggie, welcome. So nice to see you. So much thank you for being here and spending your time with us today, this evening in Turkey. Hoş geldin Maggie. Ben I'm honored to be here bugün burada olmaktan onur duyuyorum gerçekten. with such a warm and beautiful welcome. Ne kadar güzel, ne kadar sıcak bir karşılama yaptınız. Your team from Turkey is amazing in what you accomplish in bringing healing to the world. And my book, it came out in English first and Turkish second. Can you imagine? And it's all because of this team. Türkiye'deki ekibiniz inanılmaz işler yapıyor gerçekten. Dünyaya iyileşme getirebilmek açısından. Kitabım İngilizce olarak yazıldı ve ilk olarak dünyada çevrildiği dilde Türkçe oldu. Ve bu sadece sizin ekibiniz sayesinde olan bir şey. Bu inanılmaz. Şöyle göstereyim kitabı. Let me I show feel again. such warmth and gratitude through my whole body. So thank you for having me today. Gerçekten bütün bedenimde sıcaklık ve şükran duygusu hissediyorum. Beni davet ettiğiniz için bugün yeniden teşekkürler. So what would you like to know? Oh, Peki yeah. ne bilmek istersiniz? Likewise, Maggie, we also feel. So, ben sorularımı Maggie'ye Türkçe yöneltmek istiyorum. Böylece Halil sen yöneltirsen Maggie'ye çok seviniriz. Hı hı. Bugün ben hep merak ettim. Somatik deneyimleme uygulayıcısıyım. Somatik deneyimlemeyi uzun süredir biliyorum. Ama Playshop eğitimi nasıl ortaya çıktı? Bunu merak ettim. Okay, so I will be asking my questions in Turkish and then we will hear Maggie. I'm a somatic experiencing practitioner. I know about somatic experiencing, but I have always wondered, how come the Playshop came into existence in the first place? How did you come up with it? Well, it was a long process. Öncelikle uzun bir süreç olduğunu söylemem gerekiyor. When I was already working mostly with couples and families, but not so much with children back in the 1980s. 80'li yıllardan bahsediyoruz. O tarihlerde sıklıkla çiftlerle ve ailelerle çalışıyordum ama çocuklarla o kadar da sık çalışmıyordum. And then what happened was I worked in two locations. I worked for the school district, the public schools in the inner city where the immigrant children were coming. İki And I bölgede also worked in my private practice where parents that were more affluent could actually pay for family therapy or to help their child or their relationship with each other. İki temel çalışma alanım vardı. Bunlardan bir tanesi okullardı. Bu okullar genellikle şehirlerin geçiş bölgelerinde yer alan, göçmen çocukların geldiği okullar. Bunların bir takım işte desteğe ihtiyaç duyuldukları alanda onlara yardımcı olan bir uzman olarak orada görev yapıyordum. Bir de kendi kliniğim vardı. Orada da yine daha gelir seviyesi daha yukarıda olan bir takım ailelerin aile terapisi, çift terapisi ya da çocuklarına destek olabilmek adına hani terapiye gücü yeten kişilere de destek veriyordum. Yeah, and what I noticed as a psychologist consulting with teachers and parents is that every year it seemed that more and more children were coming with disturbing symptoms. Ve bir ebeveyn olarak da, bir terapist olarak da, bir eğitmen olarak da, psikolog olarak da gördüm ki her sene gitgide artan sayıda çocuk rahatsız edici bir takım semptomlarla karşıma geliyor. More anxiety, more depression.
more what's labeled as conduct disorder, which really to me is post-traumatic stress disorder. Anksiyete, depresyon ve işte takım davranış bozuklukları diyebileceğimiz, tutum bozuklukları diyebileceğimiz şeylerle geliyordu çocuklar. Ki bana soracak olursanız aslında travma sonrası stres bozukluğuydu aslında pek çoğunun yaşadığı. Bunlarla gelen çok sayıda çocuk görmeye başladım. And what I learned at the university with my marriage family therapy training wasn't so helpful with children that were experiencing trauma. Üniversitede evlilik ve aile terapisi üzerine öğrendiğim şeyler bu tarz sorunlar yaşayan çocuklara yardım etmede çok yeterli olamıyordu. So I also had trauma as a child. It wasn't like it was obvious. It wasn't that I was physically or sexually abused in my family. I had parents that were together and loved each other. But there was something wrong with the way my energy was. I was not so much depressed mentally, but depressed physically, that I couldn't accomplish what I wanted to do because I just didn't have the energy. Ben de çocukluk travmasından payıma düşeni yaşamış bir insanım. Evet, belki fiziksel ya da cinsel bir travma görmedim. Ailem beraberdi, annem babam beraberdi. Ama enerji seviyemle alakalı bir sıkıntı yaşıyordum. Depresyeydim ama bunu çok zihinsel olarak değil ama daha çok fiziksel olarak yaşıyordum. Enerji seviyemde hep bir sorun vardı. So I began seeking out body psychotherapies and discovered by chance Dr. Peter Levine, who changed my life. Sonra beden odaklı bir takım psikoterapilere yöneldim ve buradaki araştırmalarım beni ne büyük şans ki Dr. Peter Levine'le tanıştırdı ve oradan sonrası artık hayatımı değiştirdi. I learned not only how trauma is not just about war and rape and neglect. It also has to do with ordinary events in life that frighten a young child or a baby because of the vulnerability of that age. Şunu öğrendim. Travma dediğimiz şey illa savaştan, tecavüzden ya da ihmalden ibaret olacak diye bir şey yok. Günlük bir takım sıradan olaylar bile çocuğun o yaşta içinde bulunduğu savunmasızlıktan ötürü travmatize edici olabiliyor belli bir dönem sonra. Ben bunu görme şansı yakaladım. So when I was sitting in my triadic groups practicing how to be a somatic therapist and learning how to track my sensations, I noticed how braced my muscles were, how tense. Even though I didn't feel tense in my mind, my body was completely rigid and braced. Somatik deneyimleme eğitiminde üçlü gruplara ayrılırız. Burada nasıl beden duyumsamalarını takip edeceğimiz öğrenilir. Ve şunu fark ettim, ben bayağı kendimi kasıyormuşum. Beden duyumsaması fark etmeye çalışıyorum ama kaslarım böyle sıkı sıkıya kapalı. It was for multiple reasons, but you know, I had birth trauma that I won't go into, but I think the biggest thing was when I was 2.5, I was attacked by a wild dog that bit my face here and here with the teeth marks. And I have no conscious recollection because it's in my body memory. Evet, bir doğum travmam var ki ona çok girmeyeceğim ama en bariz sayabileceğim travma 2,5 yaşında vahşi bir köpek tarafından uğradığım saldırıydı. Yüzümü ısırdı. Burada diş izleri vardı. Evet, bunu bilinç yani anı olarak açık bellek olarak hatırlayamıyorum ama beden anısı bende var bu yaşadığım şeyin. Yeah, I also had a serious bicycle accident when I was barely 7 years old, where I was unconscious. 7 yaşına daha varmadığım daha varmamışken yaşadığım ciddi bir bisiklet kazası var ki onda da bilincimi yitirdiğim bir zaman yaşamışım. And I won't even mention my bully brother and my very strict school teachers in religious school that scared me to death.
Zorba kardeşlerimi, erkek kardeşlerimi hiç saymıyorum bile. Yine okuldaki çok katı okul sistemine, hocaları, o okul düzenine ve disiplinine hiç girmiyorum bile. So for the first time in my life, in Peter Levine's class, I was able to let down my guard. I didn't even know what that meant before. Let down my guard, I'm open, I'm friendly. What does that mean? I don't have a guard. No, my mind and my emotions weren't guarded, but my physical body had been braced for decades. And I didn't know what it was like to really feel flow and joy until I took the somatic experiencing training. Ve ilk defa olarak Peter Levine'in somatik deneyimleme eğitimlerinde gardımı indirmek nedir görmüş oldum. Çünkü bana sorarsanız benim gardım falan yoktu. Açıktım zaten. Evet, zihinsel olarak gardımın olmadığını düşünüyordum ama aslında bedenim kendini kapatmış, gardını kaldırmış vaziyetteydi. Ta ki o eğitimde işte ben akış içinde olabilmeyi, neşeyi hissedebilmeyi fark edebildim, deneyimleyebildim. Up until that point, I was actually a little bit shy about working with children, except for things like divorce, but not for anything serious, because I realized I had never really been a child myself. O tarihe kadar, o döneme kadar çocuklarla çalışmak konusunda biraz çekimser kalıyordum. Boşanma konuları vesaire hariç. Bir takım ciddi mevzulara girmek konusunda çekimser kalıyordum. Çünkü düşündüğümde ben kendim de hiçbir zaman tam olarak çocuk olamadığımı hissediyorum. And the somatic experiencing training brought out the playfulness in me. And Peter actually went with me to a tragedy that had happened when I was a school psychologist, to an island where a mother had drowned, saving 3 children in the ocean, and 13 other children that had been swept away. Watched the mother who could not get back to shore. She died of exhaustion. And that was my school. So I said, Peter, he was, I'm sorry, go ahead, Halil. Bu arada somatik deneyimlemenin içimde oyuncu tarafı da ortaya çıkardığını söylemem gerekiyor. Peter'ın tabii ki desteği çok önemli. Peter benim hayatımda yaşadığım çok tanık olduğum ciddi bir trajedide de aslında yanımdaydı. Çalıştığım bir okulda, bir adada boğulmuş bir anne vakası vardı. Yaşanan olaydan ötürü suya kapılmış olan 13 çocuğu kurtarırken kendisi o çocukları kıyıya çekmeye çalışırken kendisi artık yorgunluktan dayanamayıp yaşamını yitirmiş bir anne. Burası benim okulum var burada. Benim okulumun olduğu yerde oluyor bunlar. Dedim Peter gelmen gerekiyor. I was called to work with the whole school, and Peter had just finished teaching a module. I can't remember I think it was intermediate. And I said, Peter, if I get permission from the head psychologist, would you come with me and show me how to work with a crisis? Hı hı. Ve benden bütün okulla çalışmam istendi çünkü yaşanan bu travmadan ötürü. Biz de Peter'la bir modülü daha yeni bitirmiştik. Zannediyorum orta yıl olması gerekiyor. Dedim ki Peter eğer sorumlu psikologdan izin alabilirsem o bölgeden sorumlu gelip bu okulda bu krizi bununla nasıl çalışacağız? Bu okulla nasıl çalışacağız? Yardımcı olabilir misin dedim. So we were guests of the school for 2 full days, and we triaged. And we worked with the teachers, the office staff, the family of the mother who had died, the close friends of the boy whose mother had died for 2 days. And Peter, me, and the school nurse. And I watched how Peter worked with kids, and he got to watch how I worked with kids. And then he said, Maggie, this is great. You should work with kids more in your private practice. 2 gün boyunca bu okulda çalıştık, triyaj yaptık, işte orada öğretmenlerle çalıştık, ofiste çalışan görevlilerle çalıştık. Bu hayatını kaybetmiş olan kadının ailesiyle, çocuğun arkadaşlarıyla 2 gün boyunca bizi misafir ettiler okulda ve ben, Peter ve bir hemşire beraberce bu çalışmayı yaptık. Bu dönem boyunca Peter beni izledi, ben Peter'ı izledim ve sonra bana dedi ki ya bu çok iyi gidiyor, bence sen çocuklarla çalışmalısın Maggie dedi. And when you graduate, I want you to become an SE faculty member.
Ve eğitimini bitirdiğinde de senin somatik deneyimleme hocalarından birisi olmanı istiyorum dedi. So I took, I think, 6 years. I resigned from the school and followed Peter around the world, assisting him at conferences, at advanced trainings, all over, so that I could learn everything from him. And then I went back into the schools and brought new skills, not just to my practice, but to the children in the schools and the teenagers, the little ones, the middle, the middle, we call it junior high and high school, to all the kids. And it worked just as well in private practice as it did in the schools and vice versa. Ve ben de okuldaki çalışmalarımdan ayrılıp 6 yıl boyunca Peter'la beraber onun gittiği her konferansa, her eğitimde ona asist etmeye başladım. İleri düzey eğitimlerine katıldım. Böylece ondan her şeyi öğrenmeye gayret ettim. Ve sonrasında tekrardan döndüğümde okullarda çalışırken hem de kendi pratiğimde, kendi kliniğimde gerçekten inanılmaz faydasını gördüm. Çünkü hangi yaştan olursa olsun, ilkokuldan tutun ortaokul, lise diyebileceğimiz farklı yaş gruplarında da kendi terapi pratiğimde de ne kadar iyi çalıştığını, ne kadar iyi sonuçlar aldığımı ben de görmüş oldum. And I made friends for life in the somatic experiencing community. So between Peter and my SE friends, they brought out the child in me and brought out a whole new level of joy. Not only did I overcome my traumas and my bracing, but I just felt like I was 30 years younger. Really, like I was starting my life all over again as a child. Ve somatik deneyimleme tabii ki yaşam boyu bir takım dostlukları da bana getirdi. Peter'dan tutun diğer hocalara kadar hepsi aslında benim içindeki çocuğun yeniden ortaya çıkmasına imkan verdiler. Hani bu da bir yerde 30 yaş gençleştirdi beni. Çünkü yaşamadığım bir dönemi baştan geri gelmiş oldu. İçimde ortaya çıkardığı böyle bir histi. So I taught SE and my SE students would say, this is great stuff for adults. But how do you do this brilliant work with children? No, we're play therapists. We're not going to have them sit and ask them to describe what's going on inside their bodies and have them sit still. That's not what we do with kids. So I went to work discovering on my own how to work with all different kinds of things. Especially anxiety, depression, attention deficit hyperactivity disorder, obsessive compulsive disorder, and the other one that was very common was oppositional defiant. It's called oppositional defiant disorder, like they're bad kids, but they're not. They're all PTSD. So I figured out ways to work with them, and I just experimented. Okay. Ben de bu eğitimleri vermeye başlayınca, işte somatik deneyimleme hocası olduğunda katılımcılarım şunu demeye başladı. Ya bu çok güzel, yetişkinlerde çok iyi işe yarıyor ama biz çocuklarla nasıl yapacağız? Biz oyun terapistiyiz. Hani otur, duyumsamanı hisset diyemezsin çocuğa. Ben de o zaman kendi başıma bunun nasıl uygulanacağını, nasıl adapte edilebileceğine dair bir takım çalışmalarda bulundum. Özellikle anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite, obsesif kompulsif bozukluklar, sürekli itiraz eden, sürekli karşı çıkan çocuklar dediğimiz o hani böyle davranış bozukluğu olan diye tabir edilen ama aslında hepsinde travma sonrası stres bozukluğu olan çocuklarla nasıl çalışılacağına dair yöntemler geliştirdim. I had always used a little bit of art and in my therapy with children, so I used the pictures they drew or the clay objects they made as what we call an image in the channels of perception, and they could look at what they drew or look at what they made, and then they could sense how it made them feel inside. For example. Ve ben sanattan da destek aldığımı söyleyebilirim bu süreçte. Resimden, kille, bir takım hamurla bir şeyler yapmaktan. Çünkü bunlar yapıldığında bunlar imgeler oluyordu. Sonra algı kanalları yoluyla yaptıkları bu şeye bakıyorlardı. Baktıktan sonra bu gördüklerin içinde neler yansıttığını, içinde neler olduğunu fark ediyorlardı. Bir örnek vereyim. I could take them on a magical journey, like a fantasy meditation, to their safe place. And after they discovered their safe place,
and decorated it the way they wanted it, and nobody could come in unless they wanted somebody to, then I would have them draw it and then look at the picture they drew of their safe place and have them locate safety inside their body. Where does safety live? Inside. Onları sihirli bir yolculuğa çıkarırdım mesela güvenli yer meditasyonu yoluyla. Sonra o güvenli yer meditasyonu içerisinde o güvenli yerlerini dekore ederlerdi. İçine bir takım bir şeyler yerleştirirlerdi. Bu kimsenin giremeyeceği güvenli bir alan, güvenli yer. Sonra bu hayal ettikleri güvenli yeri onlara çizdirirdim. Çizdirdikten sonra şöyle bakarlardı. Buna baktığında o güven nerede oluyor, bedeninde nerede? Bunu arardık ve bu şekilde güvenlik duygusunu yani hissedilen duyumsamasını ne yapıyorduk? Çocuğun bedenine yerleştirebiliyorduk. And if they were anxious, I would have them show me the colors and the shapes of their anxiety by drawing an outline of their body and locating the sensation and the emotion inside their body so that they could begin to befriend it, to make friends with it, and not be afraid of it anymore in my presence, so that they had support to feel the uncomfortable feelings as well as the comfortable feelings. Mesela anksiyete yaşıyorsa çocuk, diyordum bunun rengi ne? Şekli neye benziyor? Sonra bunu alıp böyle bir insan figürü içerisinde nerede olduğunu gösterttiriyorduk. Duygu nerede? Duyumsama nerede? Bu olduğu zaman artık çocuk duygusundan, duyumsamasından korkmak yerine onunla bir yerde arkadaş oluyor. Burada hem olumlu hem olumsuz diyebileceğimiz duygularla ve duyumsamalarla kalabilmeyi öğreniyordu benim bulunduğum bu süreç içerisinde. With children that were depressed, and some of them went from depression to rage, depression to aggression, I would do very playful things that were more physical, like ball toss or a beanbag toss or juggling sticks, or even sometimes basketball, because my office was across the street from a basketball court, and get them to experience joy in their body and fun and play, and then notice what happens inside when they rest and how their heartbeat can go up and their heartbeat can come back down, and they can feel grounding for the first time. They could land inside their body in a way that wasn't frightening. So I just took all the principles from somatic experiencing and turned them into art and play activities that kids could do easily. Yeah. Mesela depresyon söz konusu olduğunda bazen bunun öfkeye dönebildiği, biliyorsunuz agresyona dönebildiği durumlarda birazcık daha işin içine fiziksel hareketi, birazcık daha böyle oyunları dahil ediyordum. Birbirimize top fırlatma olabilir, o jonglör çubukları olabilir, bazen basketbol bile olabiliyordu işin içinde. Çünkü ofisimin karşısında bir basketbol sahası vardı. Burada bu hareketleri yaptıktan sonra, fiziksel olarak aktif olduktan sonra ne yapıyorduk? Bir dinlendiriyorduk. Dinlenince çocuk kalp atışının yükseldiğini görüyor ve kalp atışının sonra yavaşladığını fark ediyor. Ve bununla gelen o his, o topraklanma hissi ilk defa olarak belki onu agresyona dönüştürmeden onunla kalabilme, topraklanabilme ve kendi bedeninde bunu duyumsayabilmeyi görüyordu pek çok çocuk. Wow, did I say all that? Here's to Halil. Congratulations. Bir sonraki yudumumu Halil'in şerefine alıyorum diyor Maggie, bütün bunları hatırladığım için. Thank you Maggie. This is my somatic experiencing cup from SE Australia. Somatik Deneyimleme Avustralya derneğinden bu bir somatik deneyimleme fincanı. I'm the one who brought the SE trainings to Australia, to Japan, to Taiwan, all over the United States. But I only teach the Playshops in Europe because there were already a lot of European teachers. So I was asked to teach, and I said, no, 3 continents are enough for teaching the SE trainings. Pek çok ülkede eğitimleri vardı. İşte Avustralya'da olsun, Japonya'da olsun, Amerika'da olsun. Somatik Playshop'ları sadece Avrupa'da öğretiyorum. Hani dedim bunun için 3 kıta yeter sadece. Çünkü bazı yerlerde yeteri kadar eğitici var somatik deneyimleme anlamında. Yani pek çok alanda bunun eğitimini verdiğimi söyleyebilirim pek çok ülkede. So Peter approached me. I don't know what year it was. It must have been about 2005 or so, and said, Maggie,
I was approached to write a book on using somatic experiencing with children, and I don't have time. Would you write the book? We can kind of write it together. But I want you to do the writing and I'll just edit it. So, and you could use this 5-page article I wrote to get started. So, 2005'te Peter, okay. 2005 yılında Peter geldi, dedi ki ya benden bir kitap yazmam istendi. Somatik deneyimlemeyi çocuklarla nasıl kullanırız diye. Gerçekten zamanım yok. Bunu beraber yazalım mı? Sen daha çok yazma işini yaparsın. Ben edit işini yaparım. Bak 5 sayfalık bir makalem var. Bunu nasıl uygulanacağına kaynak oluştursun diye. Oradan başlayarak devam etmek ister misin dedi. Ben de okey dedim. I forgot to take it off my shelf, but it's called Trauma Through a Child's Eyes. And what I started to do in the schools is write down word for word what the children said and what I did with them. Raftan getirmeyi unuttum kitabı size göstermek için ama adı Çocuk Gözüyle Travma kitabın. Ve orada şunu yaptım. Okullarda çocukların ağzından kelime kelime ne çıktı ve ben bununla ilgili ne yaptım, bunları not ettiğim bir kitap. Like the story of Carlos, who would run out of the classroom every time he had to do math and try to run away. And so I have the story of exactly what I did to him, with him, what I said to him, how I helped him find his resources, how I helped him embody his resources, how I helped him shake and tremble and let go of the fear of math that originated because of his bully brother who used to get angry with him and bully him about not being stupid. And he was able to be okay in math class and ask for help instead of running away. Or the story of Ruby, who wouldn't come to school. Mesela Carlos öyküsü bu kitabın içerisinde vardır. Ne zaman matematik dersi gelse sınıftan kaçarak uzaklaşan, okuldan kaçan bir çocuk. O çocukla ne yaptık? Kaynaklarını bulabilmesi, o stresi üzerinden atabilmesi, titreyebilmesi ve bununla alakalı kendini tekrardan toparlayabilmesi üzerine çalıştık. Matematiğin ondaki problemi biraz zorba abisinden geliyor. Matematik üzerinden onu aptal diye nitelendiriyor, zorluyor. Ama biz bu çalışmaları yaptıktan sonra matematikle ilgili yardım alabileceğini fark etti kaçmak yerine. Yine bir diğer örnek Ruby'nin örneği. So I had all the different typical cases that mental health workers and people who work within the school system or with school-aged children come across in their clinical practices. And I tried to give one example from each, and I spelled out step by step everything. And then okay, never mind. Halil, go ahead. It's your turn. Sure. Yani böyle tipik vakalara yer verdim bu kitapta. Okul sistemi içerisinde karşılaşabilecekleri, herkesin işine yarayabilecek, herkesin karşılaşabileceği bu vakalar üzerinden her birinden bir örnek vererek her alandan bunları kitaplarda sözcüğü sözcüğüne şunu söyledi, bunu yaptım şeklinde yol gösterici bir kaynak hazırladım. And then I realized how easy it is to help kids when they have a secure attachment, which is very different than a lot of the children that I worked with, and how I really needed to show what I did with not just somatic experiencing, but also what I did with relational skills. Because my background is as a marriage, family therapy, relational therapist. That's my training, is in family systems. So I started bringing that into I was always using it in my work, but I had never written about it before. Sonrasında tabii bunun ne kadar yardımcı olduğunu gördükten sonra şunu da yine altını çizmek isterim sizlere. Bir çocuk eğer güvenli bağlanmaya sahipse ona yardımcı olmak çok daha kolay. Bu çalışmaların hepsi bana bunu çok çocukta görme şansım oldu. Yine somatik deneyimlemenin içerisinde ilişkisel bir takım becerileri eklemenin ne kadar önemli olduğunu gördüm seans anında. Zaten Arda'nın evlilik ve aile terapisinden geldiği için, aile sistemlerini bildiğim için bunları ben seanslarımda kullanıyordum. Ama bununla ilgili bunu da dahil eden bir kitabı ilk defa yazmıştım. Maggie gerçekten de çok cömert bir şekilde bilgisini bizimle paylaşıyor. Hiç o kadar açık ki, o kadar paylaşıyor ki gerçekten. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Ayrıca
30 yaş gençleştirdiğini söyledi somatik deneyimlemenin. Gerçekten enerjisi yaşından çok daha genç. Playshop'a gelenler biliyor nasıl dans ettiğimizi, Playshop'ta nasıl oyunlar oynadığımızı. Maggie'nin nasıl dans ettiğini de gördüler. Onlar da belki eğer Playshop'a katılmış olanlar varsa Maggie'nin enerjisine dair yazıyorlardır şu anda Instagram'da diye düşünüyorum. So I want also like to echo with what she says. And also I want to mention how generously she shares her knowledge with us in any platform, in any time that we come together. And it is true that somatic experiencing especially works for her to make her look 30 years younger, not only in the looks, but also in the level of energy, because those who come to our play shops know that how energetic she is and how we dance, how she dances. So probably those who will come to the play shops will just confirm that. Oh yes, you have to dance. Evet, unless you have a choice though. You always have a choice. Hep dans etmezsek olmaz. Tabii ki bir seçim meselesidir. Başka herhangi bir problem olmadığı dönemde illa dans edilecek. But I've had people in wheelchairs dancing and people that were too tired and they just dance with their fingers or their hands. Eğitimlerimde ise tekerlekli sandalyede dans eden katılımcılarım vardı. Çok yorgun olsalar bile parmaklarıyla dans eden katılımcılarım da vardı. Dans olacak. Maggie birçok yerde somatik eğitimi verdiğini söyledi ama Playshop'u Avrupa'da verdiğini söyledi. Biz de çok şanslıyız gerçekten. Türkiye'de de Playshop yapabildiğimiz için ve ikinci kere yapıyor olacağımız için Eylül'de 16, 17, 18 ve 23, 24, 25 Eylül'de tekrar Playshop yapıyor olacağız. Peki bir de Maggie'ye bir soru daha soralım. Klinisyenler, çocuklarla çalışan uzmanlar neden gelsinler Playshop'a acaba? Maggie biraz da bundan bahsedebilir mi? Mm-hmm. And also, Maggie mentioned that she's doing play shops only in Europe, and we are so fortunate about that. No, not only in Europe. No, that's not true. I don't teach SE in Europe except for the play shops. Yeah. I teach the play shops all over. Yeah. Play shop'ları hani somatik deneyimlemeyi play shop hariç Avrupa'da öğretmediğini söyledi. Şöyle yine biz çok şanslıyız. We are so lucky that we will be having Maggie for a second time for a play shop in Turkey on September 16 to 18 and 23rd to 25th. So my question to you, Maggie, and for our viewers tonight, why do you think clinicians, those who are working with children, should come to your play shop? Oh, that's a very good question. Çok güzel bir soru. I guess it was asked by Ilknur. Yes. Because you will be inspired. And if you don't work with children, but you'd like to work with children, you'll find that it's not as hard as you may have imagined in your fear. If you're like me, you might have been afraid. Where do I start? I make it really, really easy. And we do the exercises together experientially so you can feel how easy it is. Öncelikle ilham alacaksınız diye cevap vermek isterim bu soruya. Çocuklarla çalışmıyor olabilirsiniz ama çalışmak istiyor olabilirsiniz. Ama içinizde ya korkuyorum, yapabilir miyim, nasıl olacak, nereden başlayacağım gibi benim bir zamanlar yaşadığım şeyleri yaşıyor olabilirsiniz. İşte bunları aşmanıza yardımcı olacak. Gerçekten çok kolay adımlarla, egzersizlerle ki bu egzersizleri beraber yapıyor olacağız. Beraber deneyimliyor olacağız. Bunun aslında düşündüğünüz, korktuğunuz kadar zor olmadığını göreceğiniz bir play shop olacak. And if you're already doing good work with children and you're coming from a different orientation, like cognitive behavioral or cognitive emotional therapy or EMDR, this work will enhance the ability to help the child heal faster and feel more authentically like themselves, especially if you're working with children that are reluctant, hesitant, they don't want to talk or don't have much to say. This will inspire you to be able to reach them without trying hard, without imposing an agenda.
Zaten çocuklarla çalışıyorsanız ve işte davranış bilişsel bir ekolden ya da davranış bilişsel duygu odaklı bir ekolden geliyorsanız EMDR yapıyor olabilirsiniz. Bu yaklaşım sizi çocuklara daha açabilecek, daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacak, daha kendi gibi iyileşmesine yardımcı olacak bir yaklaşım getirecek size. Özellikle terapiye karşı çok fazla istekli olmayan, anlatacak, konuşacak çok şey olmayan çocuklara çok daha rahat, çok daha hızlı bir şekilde ulaştığınızı göreceksiniz bu yöntemlerle. I help you to look more closely through videos that I show of what the child's body is saying, so that you know what to do, how to help the child, like if their feet are constantly moving or their body is collapsed when their parent or you mentions what happened to them. I will teach you what to do with that, so you don't have to worry about knowing the whole story, because the child's expression, both facial and in their whole entire body, especially their limbs, will teach you to know exactly what to do next by following their lead. Bir takım videolar izleyeceğiz. Bu videolara daha yakından bir şekilde bakacağız. Çocuğun bedeni ne diyor? Bunu görme şansımız olacak. Diyelim ki çocuğun ayağı hiç durmuyor. Diyelim ki çocuğun bedeni çökmüş vaziyette. Yani burada işte ebeveyn hikayeyi anlatırken ya da çocuklar anlatırken neye odaklanmanız gerektiğini göreceksiniz. Böylece bütün hikayeyi duymanıza da gerek kalmayacak. Çocuğun yüz ifadesi, çocuğun bedeni, özellikle çocuğun uzuvları size zaten bir sonra ne yapmanız gerektiğini söylüyor olacak ve biz bunları öğreneceğiz. Yeah, what I love about SE is you learn how to tune into the child and follow what it is that they're needing. It's like you have a whole nother interoceptive, it's called interoception. It's the body's awareness through the nervous system of what the child is needing moment by moment. So you don't have to have a big plan ahead of time. Somatik deneyimlemeyi zaten çok sevme nedenlerimden bir tanesi de çocuğun neye ihtiyacı olduğu üzerinden gitmesidir. Özellikle bizim iç algı dediğimiz, o interoception dediğimiz, kişinin sinir sistemini fark etmesine yardım eden algıları üzerinden yaklaşarak çocuğun an be an neye ihtiyaç duyduğunu görebiliyor ve buna yanıt verebiliyoruz. Böylece aklınızda kocaman bir master plana sahip olmanız gerekmiyor çocukla çalışırken. Çünkü çocuk zaten size bir takım işaretlerle söylüyor oluyor. I think this is especially important now in these times where we have so much migration from war, migration because of climate change, that you understand how to work with the nervous system that's affected by trauma, more so even than the mental. We have to learn how to work with the body and not just teach coping skills. Coping skills are fine temporarily, but they don't actually change a person's relationship to their core self. But when you work with the nervous system and the sensory motor system, everything shifts in a more natural way to become more relaxed. And the triune brain, the thinking, feeling, and sensing brain all work together as a whole unit rather than fighting against each other. Tabii içinde bulunduğumuz dönemde savaşlar, göçler, iklim değişikliği, bunları bilmeyi ve uyguluyor olmayı çok daha gerekli kılıyor aslında. Burada sinir sistemiyle çalışabilmek çok önemli. Sadece baş etme mekanizmaları öğretmek yeterli olmayacaktır. Evet, baş etme mekanizmaları iyidir, geçici olarak işe yarar ama asıl yapılması gereken sinir sistemiyle sensori-motor bir biçimde çalışabilmek ki o değişim gerçekleşsin. O değişimle beraber o rahatlama gelsin. Üçlü beyin dediğimiz o düşünen, hisseden, duyumsayan beyin birbiriyle çatışmak yerine uyum içerisinde akabilsin. You know, whether you're a parent, a caregiver, a therapist, a professional psychologist, a professional mental health worker of any kind, or a physical health worker like a pediatrician or an occupational therapist, wouldn't it be nice if instead of trying to get kids through effort to behave,
that you actually could help them to regulate themselves through the co-regulation that you provide for them, so their nervous system can learn that they're in charge of their body and they could be the boss of their body rather than their body being the boss of them. İster bir ebeveyn olun, ister bir bakım veren olun, terapist olabilirsiniz, psikoterapist, öğretmen olabilirsiniz, ruh sağlığı alanında çalışan ya da fiziksel sağlık alanında çalışan birisi, pediatrist olabilirsiniz ya da bir ergoterapist olabilirsiniz. Şu güzel olmaz mıydı? Hani çocuğu bir şekilde davrandırmaya çalışmak yerine çocuğun regüle olabilmesine alan açmak. Birlikte regüle olarak, birlikte o düzenlenmeyi sağlayarak çocuğun sinir sisteminde bu öğrenmenin yaşanmasına imkan açmak daha iyi olmaz mıydı? Böylece çocuk beden patron, kendisi ona uyar yerine kendisi patron ve bedenle onunla olacağı öğrenmesi, bedeni üzerinde kontrolün olduğunu fark etmesi yaşanır ve bu gerçekten çok tercih edilesi bir şey diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler bu cevap için de Maggie. Thank you for the answer, Maggie. Şu anda sürpriz bölümümüze geldik. Size bir sürprizimiz olduğundan bahsetmiştik. Bu sürprizi duyurduktan sonra yayınımızı kapatıp hemen tekrar açıyor olacağız. Sonrasında sizin sorularınıza da vakit ölçüsünde yer vermeye çalışacağız. O yüzden kapandıktan sonra tekrar gelmeyi unutmayın diyorum. Didemciğim, açıklamak ister misin sürprizinizi? Okay. Now it is time to announce our surprise that we have mentioned at the beginning, that we have a surprise for you tonight. And after we announce that, we have to restart our Instagram live because we need to do that technically. Please join us again after we ended it because we will be starting soon. And let's give floor to Didem to announce our surprise for tonight. I'm going to announce it in Turkish, Maggie, and we will go back to you in a little while. Evet, sürprizimizi Türkçe olarak anons ediyoruz. Çeviri ihtiyacı olmayacak çünkü daha çok katılımcılarımıza yönelik olacak. Şöyle bir sorumuz var. Bu soruyu soracağız. Doğru cevabını sizlerden seminer@somatikdeneyimleme.com e-mail adresine göndermenizi istiyor olacağız. Doğru cevabı bildiren ilk 5 katılımcımıza bir hediyemiz olacak. Soruyu soruyorum önce. Hediyemizi söyleyelim önce. Ona göre soruya cevap vereceğiz. Tamam. Mayıs ayında Nobel Yayıncılık'tan Mayıs ayında raflarda olacak olan bu kitabı doğru cevabı veren ilk 5 kişiye Nobel Yayıncılık teşekkür ediyoruz. Postalıyor olacak. Sürprizimiz bu. Tamam. Sorumuza geçiyorum. Sorumuz bir dakika. Evet. Maggie Kline'ın Peter Levine ile ortak yazdığı ve Türkçe'ye çevrilen kitaplarının tam isimlerini soruyoruz. Maggie Kline'ın Peter Levine ile ortak yazdığı ve Türkçe'ye çevrilen kitaplarının tam isimlerini soruyoruz. Cevabı şeyde yazıyorduk. seminer@somatikdeneyimleme.com'a e-posta göndererek iletebilirsiniz. Evet. Arkadaşlarımız chatten de yazıyordur Instagram'dan. seminer@somatikdeneyimleme.com. Ve şu an yayınımızı kapatıp tekrar hemen açıyor olacağız. Bir dakika içinde görüşmek üzere. Sonrasında da kitaptan daha detaylı bahsediyor olacağız sizlere. Maggie'nin buradaki hikayesini de duyuyor olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere birazdan. Okay, we're back. Yeah. Evet, tekrar geri döndük. Hoş geldiniz tekrar. Cevaplar gelmiş bile diye duyuyorum. E-mailleriniz bize ulaşıyor. Cevaplarınız bize ulaşmış. Çok teşekkürler. Ulaşmaya başlamış en azından. İlk 5 ulaşmış İlknur. Evet, ulaşmış. Doğru cevabı verenlere mailler gönderiliyor olacak.
ve Instagram'dan da yazılıyor olacak. İlk 5'in tamamlandığına ilişkin. Chat'ten takip edebilirsiniz. 5 doğru cevap gelmiş. Hayırlı olsun. So we have the winners. Doğru cevaplarımızı açıklayabiliriz o zaman. Doğru cevabı. Onu bırakıyoruz, şey yapmıyoruz, isim vermiyoruz. Cevaplar geldiği için. Ha evet, cevaplarımızı açıklayalım. Cevaplar geldi. Haydi Nur, göster. Şu iki kitabın adını sormuştuk. Maggie'nin Peter'le birlikte yazdığı Bir Çocuğun Gözünden Travma ve Ey Travma Bizden Uzak Dur kitaplarının isimlerini sormuştuk. Ve bu isimleri gönderen ilk 5 kişiye de Maggie'nin yeni kitabı İngilizceden sonra ilk kez yabancı dil olarak Türkçe'ye çevrildi. Ekibimizin de katkılarıyla Nobel Yayıncılığa da çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. So that was the surprise part, Maggie. Now you 5 people on this Instagram live, they will have your book in Turkish because they are among the first 5 participants to write the full names of your first 2 books with Peter. Wow. So that was the surprise part, yes. That's not easy. No, Maggie. Congratulations. Tebrik ediyoruz. Kazananları tebrik ediyoruz. I hope the books inspire you Umarım kitabım sizlere ilham kaynağı olur. to find your own creativity within and your own journey within. Kendi içinizdeki yaratıcılığı ve yolculuğu bulmanıza yardımcı olur diye umuyorum. Tam burada Maggie'ye bir sorumuz daha var. Bir de bize bu kitabın öyküsünü anlatır mı? Ben birkaç gün önce dinledim, çok etkilendim. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. So since we are talking about your book, I have heard this story a couple of days ago and it was really inspiring. So can we hear from you, Maggie, again? What was the story of this book? Oh, I told many stories. I think it was this one. I'm not sure. If it wasn't, correct me. Bir sürü hikaye anlatıyorum. Umarım buydu, değilse söyleyin, onu da anlatayım. The trauma through a child's eyes had one chapter that was dedicated to people who work in the schools, which is sometimes the hardest work in the world. Çocuğun Gözünden Travma kitabındaki bir kısmı okulda çocuklarla çalışan kişilere adadım. Bence dünyadaki en zor işlerden bir tanesini yapıyorlar çünkü bu uzmanlar. Yeah, whether you're a clinical psychologist or a school psychologist or an administrator that works within the public school system, because of my background as a school psychologist, as well as a marriage family therapist, I dedicated a 45-page chapter writing up all the cases of my kids to put in the book. Çünkü ister müdür olun, ister psikolog olun, ister öğretmen olun, burada gerçekten çok özverili bir iş yapılıyor. Ben de bütün bu öğretmenlere, bütün bu okul psikologları, psikoterapistlere ya da idarecilere bu anlamda bir kitap kısmı atfetmek istedim. Burada o 45 sayfa boyunca vakalarımı paylaştım. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. And the book sold really well, but the publisher approached me and said, would you please write a book specifically for schools, an entire book? So I said, sure. Kitap çok iyi sattı. Yayıncım dedi ki biz sizden bir kitap daha istiyoruz ama bu defa sadece okullarla alakalı, okuldaki yaşanan, okulda bu anlamda hizmet veren öğretmenler ya da uzmanlarla alakalı bir kitap dedi. Ben de tamam dedim. That's easy. I'll just write activities especially because the first 2 books don't address attachment, secure attachment. I came up with the 8 essentials for secure attachment to help children develop the ability to co-regulate and then auto-regulate. Ve bunu da şu kanalla yaptım. Çünkü ilk 2 kitabımda güvenli bağlanma konusuna çok fazla değinememiştim. O yüzden bu kitapta da güvenli bağlanmanın 8 ana ilkesi dediğim, çocukların önce birlikte regüle olabilmesine, sonra da kendi kendilerini regüle etmelerine yardımcı olacak bir takım aktiviteler, bir takım egzersizler yerleştirdim bu ilkeler, ana ilkeler çerçevesinde.
So I thought it was going to be easy. But the publisher said, no, we want this to be evidence-based. It has to be scholarly. Ben dedim tamam, egzersizleri yazarım. Kolayca bu kitap biter. Yayıncı dedi ki yok, yalnız biz biraz daha böyle akademik bir şey olsun, araştırmaya dayalı, kanıta dayalı bir şey olsun istiyoruz aynı zamanda dedi. We'd like to see universities putting this into their education programs, their ed-psych programs, their trauma programs, their psychology programs, their teacher ed programs. So it has to be evidence-based. So it took me 3 full years to write it because it was a lot of research to back up the things that I had made up. Yeah. I had to find evidence to show why it works, why feeling what Stephen Porges calls neuroception and finding interoceptive wisdom and somatic experiencing and somatic awareness, why and how it actually changes the brain, the neuroplasticity. So it became quite a challenge for me, but I'm very proud of it because it covers everything. Ve tabii ki o zaman o kolay dediğim kitap işi 3 yıl sürdü. Çünkü işin içerisinde artık araştırmaları da eklemem gerekiyordu, araştırmalar yapılması gerekiyordu. Çünkü istendi ki bu kitabın üniversitelerde kaynak kitap olarak okutulsun. Öğretmenlere, eğitim psikologlarına, bu alanda çalışacak kişilere ve ben de bütün bu ortaya koyduğum o egzersizleri, o çalışmayı bilimsel olarak destekleyecek çalışmalarla beraber 3 yıl içinde bunu insanlara sundum. Neden işe yarıyor? Nasıl işe yarıyor? Ne oluyor da neuroception dediğimiz o kişinin sinir sistemiyle olan ilişkisini kuvvetlendirmenin beynin plastisitesi dediğimiz beyni değiştirme kapasitesini nasıl ortaya çıkarttığını hem bilimsel kanıtlarla ve dayanakla ortaya koyduk, hem de bunun yapılmasını mümkün kılan egzersizleri de kitapta belirttim. I became acquainted with a young woman named Maggie Kline'a who had a severe trauma in her life. And after trying 2 different therapists, almost gave up until she found an SE colleague of mine who changed her life. Bu süreçte Nisan adında genç bir kadınla tanıştım. Ciddi travması olan birisi. 2 farklı terapistten sonra neredeyse vazgeçecekken bir somatik deneyimleme egzersizinden somatik deneyimleme eğitimlerinden bir arkadaşım yoluyla yaşamını değiştirmiş bir kadın. And she also happened to be a 7th grade science teacher. And she discovered my book and brought it to the kids in her school and started using the concepts and activities. And now she's 2022 Teacher of the Year for the state of California because they asked what her platform was, what she was going to do to change schools and teachers' stress levels. And she said, I'm bringing this book to all the teachers in California. I will go around and help other teachers to use these concepts in the classroom to help traumatize kids. So I'm so proud of her. Ve bu bahsettiğim Nisan adındaki kadın aynı zamanda 7. sınıf fen bilgisi öğretmeni. Ve kendisi bu kitabımı alıyor, sınıfında okulunda uygulamaya başlıyor. Yaptığı çalışmalar, bu çabası ses getiriyor ve 2022 yılında Kaliforniya eyaletinde yılın öğretmeni seçiliyor kendisi. Ve soruyorlar nasıl bir platform istersin, ne yapmak istersin bunun üzerine. Diyor ki ben bu kitabı alacağım, Kaliforniya eyaletindeki bütün okullarda, bütün öğretmenlerle gezeceğim ve bunu göstereceğim. Okullarda travmayı uzak tutabilmek için, çocukları bu anlamda hazırlayabilmek için bunları yapacağım diyor. Ben çok gurur duyuyorum kendisiyle. Şu an kitabım bu platform içerisinde bütün Kaliforniya'daki okullarda da çalışılıyor. So I'm really glad the book is evidence-based, or it wouldn't have gotten that far within the public school system. So I'm happy that I took the time. O yüzden bütün emeklerime değdi. Evet, bilimsel kaynağı, dayanağı olması uzun sürdürdü kitabı ama bütün Kaliforniya'daki devlet okullarında okutuluyor olmasının da başka yolu yoktu zannediyorum. O yüzden çok mutluyum. It's definitely a scholarly work. Gerçekten bilimsel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Maggie'ye bu kitabı için teşekkür ediyoruz. Thank you Maggie for your book, really. Yeah. Maggie, we promised Q&A. Shall we forward you one question?
Absolutely, please. Soru cevap için de söz vermiştik izleyicilerimize. Soruları yönlendirebilir miyiz? Tabii ki. Hayır. Bir sorumuz var şu anda. Onu okuyacağım. Öğrenmeyi nasıl öğretebiliriz? Benim kızım öğrenmeye kapalı diye zannediyorum bir annenin sorusu. Buyuruyoruz. I think our first question comes from a parent. She's asking, how can we teach learning to a kid? Because my daughter is very close to learning. So that's the first question. How old is she? Acaba kaç yaşında? Şu an bizi dinliyorsa kaç yaşında olduğunu. If she is listening, maybe she will also text to us or write to us. How old is she? I don't know quite. I think I know what she means, but I'm not sure. And it helps if I know if she's 2 years old or she's talking about a 16-year-old or a college student. I don't know. I have no context. Yani ne anlattığını aslında anlayabiliyorum, ne demek istediğini anlayabiliyorum ama kaç yaşında olduğu üzerinden çok daha rahat bir cevap verebilirim. Çünkü 2 yaşında mı, 7 yaşında mı yoksa 16 yaşında mı? Daha belirli bir bağlam içerisinde olursa belki daha yardımcı olabilirdim. In a way, it doesn't matter. Let me address it in general. Okay? Peki ben daha genel itibariyle bir cevap vereyim aslında. Kaç yaşında olursa olsuna da değinelim. First of all, the good news is you don't have to teach a child how to learn. İyi haberle başlayalım. Bir çocuğa nasıl öğrenmesi gerektiğini öğretmek zorunda değilsiniz. It's a natural process. Çünkü bu bir doğal süreçtir. Children learn by modeling the adults around them. Çocuklar öncelikle etrafındaki yetişkinleri modelleyerek öğrenirler. And it's called mirror neurons. They actually mimic what the adults do. But if you're talking about school learning, what's important is that the child feels comfortable and relaxed in their own skin, and that they don't feel pressured. Evet. Bu çocukların anne babayı ya da etrafındaki erişkinleri taklit ederek öğrenmesine aynen nöronlar yardım ediyor. Ama daha ileriki yaşlardan bahsediyorsak, okul yaşlarında çocuğun rahat olması lazım. Kendi bedeninde kendini rahatlamış hissetmesi lazım ki öğrenmeye açılabilsin. Besides the left and right hemispheres of the brain, we have what's called a triune brain that has 3 parts. Everybody can do this with me. It has a midbrain. Your thumb is the midbrain, tucked way deep inside. It's a very old brain that makes us feel a sense of belonging. Okay, Maggie, can I interpret until here so people can follow with us? Yes. Çünkü bu sağ ve sol beynin yanında bir de bizim üçlü beyin dediğimiz bir yapımız var aslında. Bunlardan eğer herkes elini böyle yapabilirse, şöyle yaptığınızda baş parmağımız orta beyin dediğimiz kısım. Bu gerçekten çok derine bir şekilde gömülü beyinde. Okay. And then even deeper inside of the brain, an older part is the brain stem and then our spinal column. Ve daha da aslında derine gömülü ve eski bir kısmı da beyin sapımız ve buradan giden omuriliğimiz var. This part is our instinctual brain Bu beyin sapı dediğimiz kısım içgüdüsel beynimiz. For survival. Burası sağ kalımla alakalı kısmı beynin. It regulates everything that's automatic. Otomatik olan her şeyi regüle eden kısım burası. Our breathing, our cardiac rhythm, soluk alıp verişimiz, kalp atışımız, digestion, sindirimimiz, temperature, vücut ısımız, rhythms for sleep, uyku ritimlerimiz, our hormones, hormonlarımız, her şey burada. Thank goodness we don't have to learn how to do that. It's automatic. Ne şanslıyız ki bunu nasıl yapacağımızı öğrenmemize gerek yok. Hepsi otomatik işliyor zaten. These are very old circuits. It's called the midbrain and lower brain circuitry is responsible for our emotional feelings and our instinctual sensations. Bunlar çok eski kısımları, çok eski zamanda evrimleşmiş olan kısımları beynimizin içinde duyguların ve bir takım duyumsamalarımızın, yani içgüdüsel bir takım verdiğimiz sağ kalımsal yanıtların olduğu yerler. Bu orta ve derin beyin. Then a very long time ago, the new brain came, the neocortex.
Sonra aradan uzun zaman geçtikten sonra artık beynin yeni kısmı neokorteks dediğimiz kısım üstünde oluşmaya başlıyor. Altta bu... It has all kinds of places in there for learning how to do the tango. There's instead of fight and flight, there's a place to learn how to do athletics and practice skills for sports, and language centers and centers for our vision and hearing. And it's amazing. And that's all in here in the neocortex. Hı hı. Ve beynin bu yeni kısmı içerisinde artık savaş ya da kaç ya da hayatta kal kısımları yok. Burada nasıl tango yapacağım, nasıl yeni bir spor dalını öğreneceğim, matematik nedir, beceri nedir, bütün bunların olduğu ilgili yerler var bu beynin en yeni kısmı dediğimiz neokorteks üzerinde. And then this part from the knuckles on down, these fingers are our prefrontal cortex for thinking and reasoning, and also for making friends. Ve tam şu iki eklemin arasında kalan kısma da prefrontal korteks diyoruz. Burası da hissedip düşündüğümüz yerler, burada mantığı ortaya koyduğumuz yerler, yeni arkadaşları edinebildiğimiz yerde yine beynin bu kısmı. Düşünce, arkadaş edinme burada. We need this part to talk to our friends, and we need this part to feel the love and warmth and security and belonging from our friends. So we need... Yani arkadaşlarımızla konuşabilmek için beynin bu kısmına ihtiyacımız var. Konuştuktan sonra o grubun parçası olmayı, o mutluluğu, o aidiyet hissini hissetmek için bu kısmına ihtiyacımız var. Yani beynin her tarafına ihtiyacımız var. When a child feels frightened or threatened or pressured, or they don't feel like they're good enough, what happens is the circuitry of the lower brain takes over, preventing their higher brain from being able to take in the learning in school. Yani çocuk korktuğunda, çocuk tehdit hissettiğinde, çocuk baskılandığını düşündüğünde ne oluyor o zaman? Hemen o alt beyindeki o sağ kalımsal yerler kontrolü ele alıyor ve böylece öğrenen beyin kısmı baskılanıyor, devre dışı kalıyor. Çünkü o anda önemli olan çocuk için hayatta kalmak. So we teach ourselves as adults how to calm that part of the brain that's on high activation and causing stress. And then we are able to convey that to our children so that they can be relaxed and not worry about making mistakes, because that's what learning is. It's about a series of making successes and failures until they find their way. Yeah. So then the thinking and learning part of the brain, they work really well when the child is relaxed. It's called relaxed alertness. Burada biz nasıl erişkinler olarak sakinleşmeyi, rahatlamayı öğreniyorsak çocuklarımıza da bu anlamda bunu öğrenmenin yollarını gösterebilmek onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Çünkü öğrenme o anda destekleniyor, o anda oluşmaya başlıyor. O böyle rahat uyanıklık hali dediğimiz o hal aslında öğrenmeye en açık oldukları zaman bu da öğrenebileceği bir şey çocuğun. So it's important that the parents are not anxious. O yüzden ebeveynlerin çok kaygılı olmalarına gerek yok. Teşekkürler Maggie bu ayrıntılı cevap için. Sorular gelmeye devam ediyor. Sıradaki sorumuz Maggie'ye travmaların günlük yaşamda bazı durumlarda da günlük yaşamda yaşadığı bazı durumlarda da olabileceğini söyledi. Bunu biraz daha açabilir mi diye sormuş. Thank you very much for the answer, Maggie. The next question is referring to one of your earlier remarks tonight. You said that trauma does not necessarily be a war or a big event, but some daily events can be also traumatizing. Can you open up about this a little bit more, please? Can you elaborate that the daily things can be traumatizing as well? Yes. Well, it's very normal for children when they're learning how to walk, when they become mobile and they learn to run and climb and be athletic, that there's accidents and falls. They might break a bone. They might be in an automobile accident. And it doesn't sometimes they have to get a surgery. It's not even an emergency. And there's ways to prepare children so that they're
they're not so frightened going in. Hı hı. Biliyorsunuz çocuklar hareketlenmeye başladıklarında, koşmaya başladıklarında, oraya buraya tırmanırken vesaire bir takım kazaların olması çok normal. Bu onların bir takım yaralanmalarına neden olabilir. Bazen bir kemik kırılır ve hatta kimi zaman sadece acile gitmek değil, belli bir operasyon gerekir. İşte çocuğu buna hazırlamanın yolları var. Eğer bu yapılırsa o olay onu o kadar derinden etkileyemeyebiliyor. It's also normal for loss. We all experience loss. Sometimes the child's first loss is a grandparent or a pet or an auntie or uncle that's older. Sometimes, unfortunately, it's their parent or a sibling. But these are something we all experience at some time or another. Mm-hmm. And so if it's happened suddenly, it's a shock to the nervous system, and then they need extra help. It's a trauma if it gets stuck and they can't move to the grieving phase. Hı-hı. Çocuğun yaşadığı kayıpları da buna örnek verebiliriz. Çünkü hepimizin yaşadığı şeyler değil mi? Hani sevdiği birini kaybetmek. Genellikle bir büyükanne, büyük baba gibi birisi olabilir. Bir evcil hayvanı olabilir. Çok talihsiz durumlarda bir anne baba kaybı da yaşanabiliyor ama er ya da geç bunu herkes yaşayabiliyor ya da çocukların başına gelebiliyor. Eğer bu çok ani olursa çocuk bundan etkilenme ihtimali daha yüksek. Eğer takılıp kalırsa bu kayba o zaman yasına gidemeyecek, ilerleyemeyecek, yasını yaşamaya ilerleyemeyecek. İşte bu noktada çocuğa destek olabilmek bunların travmatizasyondan çözülmesine, ilerlemesine, yasını yaşayabilmesine, devam etmesine yardımcı olacaktır. The thing to remember is that the younger the child, especially if they're a baby, and imagine a newborn or even a fetus, that they're more impacted because they don't have words to put their experience. They can't tell anybody what happened to them. And so they grow up thinking that something's wrong with them. They don't understand why they're anxious because they don't have a story to tell. Mm-hmm. So the earlier the trauma, the more difficult it is for the child to process it. And that's what's so nice about SE, because you're working with body language. Hı-hı. Özellikle çocuk ne kadar küçük yaştaysa, bebek ve hatta fetüs dönemlerine kadar gidebiliyor yaşanan olaylar, çocuğun etkileme oranı daha yüksek oluyor. Çünkü yaş küçüldükçe bunu anlatacak, paylaşacak sözcükler yok. Böyle bir büyüme içerisinde çocuk ne olduğunu bilmiyor ama kendisinde ters giden bir şeyler olduğunu düşünüyor. Bu da onun üzerinde taşıdığı daha ağır bir yük haline geliyor. Ama işte somatik deneyimleme ile çalışmanın ben bu kısmını seviyorum. Çünkü somatik deneyimleme öyküyle ya da sözcüklerle değil beden diliyle çalışıyor. O da bize büyük bir avantaj sağlıyor. I'll give you an example of a boy who had very lovely parents and he was super hyperactive. His third grade teacher said he can't come to school anymore unless the parents put him on Ritalin drugs. Hı-hı. Bir örnek vereyim. 3 yaşında bir oğlan çocuğu. Gerçekten çok tatlı anne babası var. Ama okulda hiperaktif. Ve artık hocası diyor ki okuldaki öğretmeni Ritalin tarzı ilaçlar almadığı müddetçe okula gelemez diyor. He had already had occupational therapy for sensory processing disorder and auditory processing disorder. Duysal bütünleme bozukluğu ve işitsel duyu bütünleme ile alakalı, bozukluğuyla alakalı ergoterapi almış vaziyetteydi ben onunla çalışmaya başladığımda. The parents had started to meditate and had him close his eyes and relax his body, but it wasn't working. Anne baba meditasyona başlamıştı, çocuğa da bunu gösteriyorlardı, gözünü kapatmasını, rahatlamasını ama işe yaramıyordu onda. The mom had shared with me that when he was born, he had to have blood drawn every hour because they thought he was going to die. But she never told me the whole story. Hı-hı. Annenin bana anlattığı şey şuydu. Doğduğunda çocuktan her saat kan almak durumunda kalmışlar. Çünkü çocuğun öleceğini düşünmüşler. Ama bana anlattığı hikaye bu kadar sadece. What I noticed when I was working with him and did what his mom did to try to get him to calm down. I put my hand on his back. I talked to him in a soothing voice after we had played a little bit.
Onunla çalışmaya başladığımda annesinin denediği şeyler üzerinden başladım. Hani onu sakinleştirmeye, elimi şöyle sırtına koymaya, daha sakin bir ses tonuyla konuşmaya, bunları denedim. He loved coming, and so he was very cooperative. Gelmeyi çok sevdi hani bu anlamda çünkü çok işbirlikçiydi. He had his little eyes closed, trying to be so good. Böyle küçük gözlerini kapatıyordu, iyi çocuk olmaya çalışıyordu. I relaxed my body. Bedenimi rahatlatıyordum. And the more he tried to relax, I could see the more distressed he got. Ne kadar rahatlamaya çalışırsa o kadar building. Stres seviyesinin arttığını görebiliyordum onda. And his little legs were moving like crazy. Ve o küçük bacakları deliler gibi hareket ediyordu. And I won't tell you what I did with his feet, because I'll save that for when I do the training, the Playshop. It's too big of a story. Ayaklarıyla ne yaptığımı anlatmayacağım çünkü bunu eğitime saklıyorum. Çünkü hikayenin büyük bir kısmı orası. But what came out in his play was, and his when he was born with the umbilical cord around and he couldn't breathe. Ama oyunda şu ortaya çıkıyor ve öyküsü de böyle ve boynuna kordon dolanmış bir şekilde doğuyor. Nefes alamadığı bir dönem var. So when his breathing started to get slower, he actually got more anxious because ne zaman nefesi sakinleşse daha da panik oluyor, daha kaygılanıyor. Çünkü he described his feelings as yucky. buradaki hisleri iyi diye tanımlıyor. It looked to me like he was almost feeling like he was going to die, and his feet were moving like crazy, even though he was trying to hold the rest of his body still. Ondaki his büyük ihtimalle ölmek üzere olduğuna dair bir his. Ayakları böyle sallanıyor çünkü bana uymak adına ya da işbirlikçi olmak adına üst bedenini sakin tutmaya, hareketsiz tutmaya çalışıyor. One of the first rules you learn in somatic experiences is not to re-traumatize, so we stopped. Somatik deneyimlemede ilk öğrendiğimiz kurallardan bir tanesi yeniden travmatize etmemektir. O yüzden ne yaptık? Durduk. And I did some joint compression with his legs, and we won't go into that. But then the next session, I worked with him on breathing, standing up with his eyes open, looking at me, and practicing his inhale and exhale in a way that wasn't frightening. Yeah. Sonra onunla biz ne yaptık bir sonraki seansta? Onun eklemlerine önce bir takım baskı uyguladıktan sonra, temas ettikten sonra bir sonraki seansta ayakta bir vaziyette, gözleri açık, bana bakarken bu elimdeki oyuncağı kullanarak nefes alıp vermeyi pratik ettik. And when we played with this at first, and I said, show me what your inhale, your pause, and your exhale look like. And I showed him my inhale. Ona göster dedim. Senin nefes alman nasıl, durman nasıl, nefes vermen nasıl? Önce kendiminkini gösterdim. Böyle alıyorum. And so he shows me his. This is an 8-year-old. O da bana kendisininkini gösterdi. Şöyle yapıyordu. Ben böyle nefes alıyorum diyordu. Right. And so I said, wow, now I understand why when your breath slows down, it doesn't feel good. Let's try something new. Ben dedim ki ona, şimdi anladım nefesini yavaşlatmaya çalıştığımızda iyi hissettirmediğini. Hadi yeni bir şey deneyelim dedim. So you don't get so scared or nervous when your breath is slow and you're calm. And I used my hands under his hands, what occupational therapists called hand under hand. Sonra hadi yeni bir şey deneyeceğiz dedim. Ergoterapistlerin elin altında el dedikleri bir egzersiz var. Ellerini elime yerleştirdi. And he was on one side of me across from me. And I imagined my lungs being his size. And I just did a nice, easy breathing. And his hands went with me and I had him breathe with me. Ve ellerimizi beraber tutarak bunu, onların elleri benim elim içinde. Ben de kendi akciğerimi onun akciğeri kadar olduğunu hayal ettim ve beraberce bununla beraber bir nefes yaptık. So that he could learn a new pattern of breathing
rather than the pattern that came with his choking at birth. And you can Böylece, imagine his mother was in shock because his mother almost lost him. böylece doğumunda yaşadığı o boğazına dolanmadan öğrendiği bir patern, öyle bir nefes örüntüsü yerine ki o anda annesi de şok içerisinde çünkü onu kaybettiğini düşünüyormuş. Yeni bir örüntü, yeni bir paternle nefes alabilmeyi öğrenmeye başladı. In fact, there was a moment in the session that she said, I'm allowed to use his name. He said, yes, I want my real name used if it helps other children. He said, Devin said, his mother said, Devin, you almost died. We almost lost you. And she teared up because her body was releasing the shock. Ve sonra ismini de kullanabiliyorum bu arada çünkü izin aldım kendisinden. Diğer çocuklara yardımcı olacaksa kullanabilirsin ismini diyor. Devin'a dedi ki annesi, Devin seni az daha kaybediyorduk, seni kaybettiğimizi düşünmüştük dedi. Ve anne de o anda bedenindeki şoku aslında serbest bıraktı, gözlerinden yaşlar aktı. Çünkü o da o anda bir şok içerisinde. And when the parent releases the shock, the child also releases the shock. Çünkü ebeveyn şoku serbest bırakınca çocuk da aynı şeyi yapıyor. Again, it's a phenomena scientists call mirror neurons. And it's not something you have to learn cognitively. It's learned through neuroception, the perception from one nervous system teaching the other nervous system what calmness feels like. It's not it's natural once you become regulated yourself. Bu bilişsel olarak öğrenilebilecek bir şey değil. Bu neuroception yani bir sinir sisteminin diğer sinir sistemine öğretme şekli aslında. Kendinizi regüle etmeyi öğrendiğinizde ve regüle olduğunuz dönemde doğal olarak yaşadığınız ya da deneyimlediğiniz bir şeyden bahsediyoruz. I hope that answered your question. Umarım soruya cevap olmuştur. Maggie, bir sorumuz daha var sana. Kısa bir cevap almak için rica edeceğiz Maggie'den. Çocuk ve ergenlerde çalışmaları arasında bir fark oluyor mu? En önemli birkaç farkı bahsederse. Böylece de son sorumuz olsun. Buradan da bitirişe geçelim. Okay. So we have one final question. It's within the remaining time, maybe some basic remarks would be very helpful. So what are the differences between working with a child and working with a teenager? How different it is in terms of the techniques or the approach? Maybe you can give us some basic topics. Okay, well, it depends on, of course, how old the child is and how verbal and how their intelligence is. So if they're 10 years old and they have normal intelligence, I might work with them the same way I work with a teenager. Okay. Şimdi kaç yaşında olduğuna, sözcükleri ne kadar kullanabildiğine ve bununla alakalı mevcut zeka durumuna göre de aslında buna karar vermek gerekiyor. Eğer çocuk 10 yaşındaysa ve yaşına uygun bir zeka durumu içerisindeyse o zaman ergenlerle nasıl çalışıyorsam 10 yaşındaki çocukla da öyle çalışırım. But there's two things that are common with all children, no matter how young or how old, is I use the 8 essentials with my kind eyes and my tone of voice and my attunement to their needs. Ama çocuk kaç yaşında olursa olsun o bahsettiğim 8 ana ilke var ya onları illa kullanırım. Şefkatle yumuşak bir şekilde bakan gözler, sesimin yumuşak tonu, onun ihtiyacına yanıt verebilme gibi bir takım temel ilkeler bütün çocuklarda kullandığım yöntemlerim. With younger kids, I'll spend a lot more time on the floor with floor play, and I'll have more objects and toys, and I have like doctor equipment if they are preparing for surgery or they had a bad medical experience. I have all kinds of little figurines and a sand tray. So with younger kids, I'll use more play on the floor play.
Çocuk ne kadar küçükse daha yerde oynanan oyunlar, daha yere yakın oynuyoruz. İşte bir takım objeler var küçük, onlar üzerinden oyuncaklar var. Eğer diyelim ki bir ameliyat travması var ya da bir operasyona hazırlanma döneminde bunu andıracak küçük figürlerim var. Onlar üzerinden oynar oluyoruz. Kum havuzumuz var. Yani çocuk ne kadar küçükse daha yerde oynanabilecek o tür oyunlar üzerinden çalışıyoruz. Yeah, for teenagers, I want to get to know a little bit more about what they enjoy. And Ergenlerle çalışıyorsam neyi sevdiklerini daha yakından öğrenmek istiyorum. what their dreams and aspirations are so that I can be in tune with that and then I can pull from my many activities what might suit their desire best. And I might use more dance music with them. Hayalleri ne gibi amaçları var? Bunları biraz daha yakından tanımak istiyorum eğer ergenlerle çalışıyorsam. Çünkü neyi hoşlandığı, neyi sevdiği, neyi istediği üzerinden baktığımda ona uygun teknikleri, yöntemleri daha rahat çekebiliyorum. İşin içine dans girebiliyor bir noktada. If they like to write, I might help them to make a story and do some journaling. But I always use the principles of SE, of what we call pendulation, titration. I'm not going to define those. You'd have to take SE to find out what they are. Discharge and release of the stress, working with the nervous system, and then working with the 8 essentials of tone of voice, kind eyes, rhythms, working with rhythms and all of that, and nurturing touch, games that include touch. So I always add that no matter how old the child is. İşte bütün bunları yaparken tabii ki somatik deneyimlemenin yöntemleriyle çalışıyorum. Pendülasyon, titrasyon, boşaltım gibi bunları açıklayamayacağız. Açıklamak için zaman yok. Bunlar eğitimin, somatik deneyimleme eğitimlerinin konuları. Ama hepsi içerisinde yine sinir sistemiyle çalışabilmek. O 8 ana ilke dediğimiz o gözler, ses tonu, çocuğun ihtiyacı, ritim gibi konuları uygulayarak çalışmalarımı yapıyorum. That being said, I've had 7-year-olds that I tried to give a menu of sensations and they stopped me and said, no, I know what this is. It feels like a rock. So some very young kids can verbalize exactly what's happening inside. Bununla beraber 7 yaşında bir çocukta mesela duyumsamayı acaba anlamaz mı? Bana onu tariflemeye çalışsam falan dediğimde yok burada kaya gibi duruyor diyor mesela. O kadar biliyor ki nasıl hissettiğini bazı çocuk bedeninde. O kadar iyi betimleyebiliyor ki böylesi bir durumda var. But I use a lot more teddy bears with younger kids, although some teenagers love teddy bears. Çocukların yaşı küçüldükçe oyun... Macho 18-year-old guys sometimes want their teddy bear. Çocukların yaşı küçüldükçe oyuncak ayılarla daha çok oynuyoruz ama bazen o 17-10 daha yaşı ileride olan maço tipler bile böyle oyuncak ayıyla daha iyi yapabiliyorlar. Eğer yazmaya meraklıysa yazdırma, günlük tutma gibi şeyler de yapıyoruz. Maggie, I want to clarify something. For therapists that want to join to your SE Playshop, would it be sufficient for them to take the 3-hour SE Basics course before coming to the Playshop? That's what we offer in Turkey. So I wanted to double check. It depends how fast a learner they are. No, I think that would be sufficient. So they're sufficient with the terminology, but would help them to be able to understand more and feel more relaxed is if they took the 3 hours and then they also read one of the books. Okay. So that they deepen the experience. Bizim şunu bir netleştirmek istiyorum Maggie. Bu eğitime gelmeden önce terapistler, klinisyenler ya da bu alanda ilgi duyanlar 3 saatlik dediğimiz giriş değil mi Didem? Somatik deneyimleme basics diyoruz. Somatik deneyimleme basic dediğimiz o 3 saatlik eğitimi almaları yeterli olacak mı? Tabii faydalı olacaktır onu almaları. Bununla beraber kitaplardan birini de okuyup gelirlerse çok daha kolay bir biçimde bu Playshop'a adapte olabilirler. The parenting book is and the trauma through a child's eyes, they're very similar. It's just the one has
twice as many pages, but there's exercises in both books to learn the adults how to regulate themselves, how to titrate, and how to pendulate, so that you come with those skills. And then when I say in here, this is what, can you see what I'm doing to pendulate or titrate? You go, oh yeah, now I get it. Özellikle bebeğinlik kitabının içerisinde yetişkinlerin, bebeğinlerin kendilerini nasıl pendül edeceği, nasıl titrasyonla çalışabileceklerine dair örnekler ve açıklamalar var. Hani hem vakalar hem egzersizler var. Böylece ben eğitim içinde işte şimdi burada pendülü oluyoruz, burada titrasyonla gidiyoruz dediğimde bunun olduğunu biliyorum, bunu kitapta okumuştum ya da o temel basic dediğimiz eğitimde duymuş olması işini kolaylaştıracaktır. Or if I start talking about the polyvagal nervous system that Dr. Stephen Porges developed, and it's part of our SE program because Peter and Stephen are very good friends, and they developed their theories during the same decades. They've been friends for over 40 years. And so we use the concepts in our work. It's very important. And it could go over your head if you're not familiar. But I make it really easy to understand in the Brain Changing book. Polivagal teoriyi Stephen Porges çok da az olsa bilmek, o kavramları. Çünkü kitaplarımda ben bunları çok basit ve çok güzel biçimde anlattım. Çünkü Peter'la çok uzun süreli arkadaşlıkları var ve somatik deneyimleme ve Porges'in kavramları çok iyi beraber seyreder. Bunları okurlarsa çok daha rahat bir şekilde algılayabilirler ben onlara referans verdiğimde. And I'm over the moon that it's not only in English but it's in Turkish. Sadece İngilizce değil, Türkçe olduğunu bilmek de gerçekten beni çok çok mutlu ediyor. This is a gift of the two beautiful ladies that you're looking at, and whoever else works on their team behind the scenes to make sure that you had the information you needed in Turkish, in your own native language. So I'm thrilled about that. Kitabın Türkçe bir şekilde Türkiye'de ulaşılabilir olması ekranda gördüğünüz iki güzel hanımefendi ve ekiplerindeki diğer arkadaşların da çabasıyla oluyor. Bu kitabın içeriğinin kendi ana dilinizde erişilebilir olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve beni inanılmaz mutlu ediyor. So I hope all of you join us. Umarım hepiniz bize katılırsınız. And fun is guaranteed. Fun and laughter are one of the 8 essentials. Eğlence ve kahkaha kısmı garanti çünkü 8 ana ilkenin içerisinde de yer alıyorlar. Bu vesileyle Maggie hem Nobel yayıncılığa hem gerçekten ekibin bu Zoom yayını yapma sürecinde bize destek olan bütün teknik ekibe, organizasyon ekibine, Halil'e ve özellikle de Maggie'ye teşekkür etmek istiyorum. So then as concluding remarks, I would like to thank the Nobel Publishing for the printing house, and also I would like to thank all technical team make it possible to have this broadcast tonight, and to me, she's thanking to me as well, and all my members. To Halil, oh, thank you. You wouldn't understand a word I'm saying without his beautiful rhythm and translation. He really is attuned. We're attuned to each other, I hope. I think he's more attuned than I am sometimes. Me too. Yeah. Halil'e de özellikle teşekkür etmek istiyorum. O güzel. Kendimle ilgili çeviri yapmayı da hiç beceremiyorum ama o ritmiyle aramızda çok iyi bir uyumlanma da olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hepimize teşekkür ediyor. Maggie, one last remark. So, bir şey daha söyleyeceğim. The subtitle of the new book is a heart-centered movement to wire well-being. I wanted it to be a hashtag. I invite you to be part of the movement to change the world, to make it a more peaceful, loving place, one nervous system at a time. So please join our movement to change things, because the world needs us now, our mental health workers, educators, physical health. We all need you more than ever to join us. Kitabımın bu arada alt başlığı sağlıklı yaşam için kalp merkezli bir hareket diyor. Kalp merkezli bir hareket hashtaginde hep beraber buluşalım isterim. Çünkü bir sinir sisteminden diğerine dünyanın ihtiyacı olan bu eğitimcilere, terapistlere, ebeveynlere bu anlamda çok ihtiyacımız var. Bunun üzerinden, bu kalp merkezli yaklaşım üzerinden değiştirebileceğimizi düşünüyoruz dünyayı. Thank you so much. Teşekkürler. Thank you so much for this
heart, open heart. I forgot how to do a reaction. So I could do it. Okay, there we go. Wow. Evet, kalplerimizi de atıyoruz. It's hearts over everyone. Katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar bizi dinlediğiniz için. Halil'e, Maggie'ye ben de teşekkür etmek istiyorum ve Didemciğim sana da teşekkür etmek istiyorum. Ve arkadaki ekibimize, herkese çok teşekkürler. Thank you very much everyone for your participation. I would also like to thank Maggie, to Didem, and everyone in the behind the scenes, all the technical team. Thank you for making it possible. İlknur'cum, Playshop'un tarihlerinde bir kere daha söyleyelim mi? Kesinlikle söyleyelim. 16, 17, 18 Eylül ve 23, 24, 25 Eylül Playshop tarihlerimiz. 30 Nisan'a kadar da özel erken kayıt indirimiyle kayıt olabilirsiniz. Sonra da kayıtlarımız devam ediyor olacak kontenjan çerçevesinde. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Playshop'ta dans etmek üzere. Ciao. See you in Ciao. Playshop for dancing. Bye bye. Ciao. Yes. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.